Videomuzu izleyerek bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Size her akşam 20.00'da bu ve benzeri videolar yayınlayarak bilgi paylaşımı yapıyoruz. Sizler de kanalımıza abone olarak bize destek olabilir ve yeni video yayınlandığında anında haberdar olmak için bildirim butonunu açabilirsiniz. Hadi gelin şimdi videomuza devam edelim. Bismillahirrahmanirrahim. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Herkese selamlar. Allah Yüce Kitabı Kur'an-ı Kerim'de Rahman suresine öyle bir sır koymuştur ki bu sır gerçekten Allah'ın büyük bir mucizesidir. Bazı kimseler Hac suresinde Kur'an'ı apaçık indirdik ayetini örnek göstererek Kur'an açık inmiştir, nasıl sır olabilir diyorlar. Ancak bu sırlar da zaten apaçık ortadadır. Ta ki Kur'an'ı okuyup, öğüt alıp anlayanlar bu sırları apaçık şekilde görene kadar. Yani aslında birazdan anlatacaklarımız da apaçık ortadadır. Yeter ki gözler görmeyi bilsin. Ancak görmeyi bilmeyen için her zaman sırdır ve sır kalacaktır. Allah en başta bize ve hepimize görmeyi, gördüğümüzü algılamayı nasip etsin. Rahman suresi belki de Kur'an'da Allah'ın yarattığı nimetlere şükretmemizi sağlayacak en güzel surelerden bir tanesi. Ki Rahman kelimesi zaten anlam bakımından nimetleri yaratan, evrenin sahibi anlamı olarak da düşünülebilir. Rahman suresi Allah'ın birliğini, kudretini ve nimetlerini gösteren kainat delillerini anlatır. Tabiatın yaratılışı ve işleyişini, insanların ve cinlerin hizmetine verilişini, Allah'ın huzurunda mükellef tutulan bu iki türün ahiret alemindeki hayatını konu edilen surenin muhtevasını iki bölüm halinde ele almak mümkündür. Birinci bölüm, Allah'ın insana verdiği değerin vurgulanmasıyla başlar ve yaratıcının ihsan ettiği nimetlere dair bazı örnekler verir. Bu nimetler arasında belli bir hesap ve düzen içinde insana hizmet için görevini yerine getiren güneş, ay, yıldızlar, gök ve yer, ağaçlar, bitkiler, çeşit çeşit meyveler, yer küresinin su kısmını oluşturan denizlerde hakim olan düzen ve bunların hayat için sağladığı faydalara temas edilir. Surenin ikinci bölümünde kıyametin kopmasına değinilerek suçluların yani inkarcıların kötü akıbeti kısaca tasvir edilir. Daha sonra dünyadayken Rabbinin huzuruna çıkma endişesi taşıyan müminler zümresinin cennet hayatı anlatılır. Allah Kur'an-ı Kerim'de Rahman suresinde ilginç şekilde videonun başında okuduğumuz ayeti sürekli tekrarlamaktadır. Bu cümle yani ayet oldukça ilginçtir. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Öyleyse siz ikiniz Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Ayetin meali böyledir. Bu ayetin içindeki cümle harfi harfine, eksiksiz, tamamen aynı olarak Rahman suresinde tam 31 kez tekrarlanmakta. Yani Allah, öyleyse siz ikiniz Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz ayetiyle tam 31 kez uyarı yapmakta bizlere. Oldukça ilginç. Allah tam 31 kez bu cümleyi tekrar ediyorsa, burada dikkat çekmek istenen bir sır vardır. Bu sırrın temel noktası ise nimetlerdir. Çünkü ayetteki ana figür nimetlere dikkat çekilmesi. Peki ama bizim bildiğimiz binlerce nimet var ve binlercesini sayabiliriz. Hangi nimetlere vurgu olabilir ayette? Bu sorunun cevabı Rahman suresi boyunca hiç değiştirilmeden aynı şekilde kullanılan ayetin 31 kez tekrarlanmasında gizli. Yani karşımıza nimetler kelimesi ve 31 sayısı çıkıyor. Ve Allah
Nimetlere örnek olarak başka bir ayette göklerde ve yerde bulunan şeyleri kendisinden bir lütuf olarak size boyun eğdirdi. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için dersler vardır diyor. Yani yeryüzünde ve gökyüzünde, uzayda, aklınıza gelebilecek her yerde, gözünüzün gördüğü her şeyde Allah'ın nimetini bulabilmek mümkün. Sonsuz bir derya. Ve o zaman demek ki Allah'ın nimetlerinin 31 sayısı ile bir bağlantısı var. Şimdi gelelim o müthiş düzene, o müthiş bağlantıya. Söylediğimiz gibi Allah'ın yarattığı her şey aslında bir nimettir. Ve Allah nimetlerine dikkat çekmek için 31 kez vurgu yapmıştır. Şimdi bu 31 sayısına bilimsel bir çerçeveden bakalım. Bilimsel çalışmalar göstermiştir ki evrendeki var olan her şey atomlardan oluşur. Modern fiziğin gelişmesiyle birlikte görüldü ki atomları da oluşturan başka şeyler var. Yani atom çekirdeğinde bulunan nötron ve protonlar ile çekirdek etrafında sürekli dönen, tavaf eden elektronlardan atomun oluştuğu anlaşılmıştır. Nötron ve protonlar ise kuarklardan oluştuğu kabul edildi. İşte o çok bilinen CERN deneylerinde tespit edilenlerden biri de buydu. Parçacık çarpıştırma deneyi yaptılar. Yani şöyle düşünün, elinizde kapalı bir kutu var, içinde bir şeyler var ama ne olduğunu bilmiyorsunuz. Sertçe duvara vurup kırıyorsunuz. Dağılıyor ve içinde neler olduğunu böylece görmüş oluyorsunuz. İşte o deneyde çok ilginç bir sonuç ortaya çıktı. Tüm evrende var olanlara Allah Rahman suresinde 31 kez tekrarlayarak nimet diyordu. CERN'de yapılan bilimsel deneylerde ise evrende var olan her şeyin tam 31 temel parçacıktan oluştuğu anlaşıldı. Yani Allah'ın nimetler dediği her şeyi oluşturan temel parçacıkların sayısı 31'di. Allah da Rahman suresinde nimetlerine dikkat çekerken 31 kez tekrarlıyordu. Bilim insanları 31 temel parçacıktan oluşan her şeye elementary particle diyordu. Allah ise 31 kez nimetler diyerek dikkat çekiyordu. Evrenimiz toplam 31 temel parçacıktan, yani bilimsel tabiriyle elementary particle'dan oluşmuştur. Diğer deyişle Yüce Allah'ın evrendeki tüm nimetleri toplam 31 adet temel parçacık, yani elementary particle ile yaratılmıştır. Surede de 31 temel parçacık mucizesi anlatılmıştır. Ancak sır içinde başka bir sır daha var. En baştan anlattığımız üzere surenin genel anlatımı ikiye bölünmüştür. Birinci bölümde nimetler, ikinci bölümde inkarcıların cezaları anlatılır. Ayetlerin içinde ise insanlar ve cinlere hitap edilerek yine iki ayrım yapılmıştır, insan ve cin olarak. Bizim konu aldığımız ayetlerde ise yine Allah siz ikiniz diyerek de bir ayrım yapmıştır. Peki nimetlerden bahsederken 31 kez tekrarlanmasını 31 temel parçacık ile bağdaştırdık. Surenin içinde bu kadar çok ikiye bölünme vurgusu yapılması da bir şeylere işaret ediyor olabilir mi? Evet, Allah sır içinde sır vermiştir görebilene. 31 temel parçacığın 5 tanesinin anti parçacığı yoktur. Foton, Z bozonu, gluon, Higgs bozonu ve graviton. Bilimsel çalışmalar bu 5 temel parçacığın anti parçacığı olmadığını saptamıştır. Anti parçacıkları kendileri olarak tanımlanır. Diğer 26 temel parçacıkta ise durum farklıdır. Yani bilimsel çalışmalar 31 temel parçacığın kendi içinde ikiye bölündüğünü parçacık ve anti parçacık olarak tespit etmiştir. Ayetlerde sürekli ikiye bölünme mevcut olduğunu söylemiştik. Son olarak bir detay daha söyleyelim. Rahman suresi 31 kez tekrarlanan ve nimetleri anlatan ayetlerin arasında başka ayetler de vardır. Yani arka arkaya tekrarlanmaz nimet ayeti. Öyleyse siz ikiniz Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz ayeti arasındaki ayetler bazen çift verilmiş, bazen tek verilmiştir. Çift verilen ayetlerin sayısına baktığımızda
yine insan hayretler içinde kalıyor. Çünkü çift verilen ayetlerin toplam sayısı da 26'dır. 26 sayısı ise bize ayrılan temel parçacıkları verir. Neden 26? Çünkü 5 parçacığın anti parçacığı olmadığı için ayrıldığını söylemiştik. Ve şimdi bir detay daha verelim. Nimetlerimi yalanlıyorsunuz ayetlerinin arasında başka ayetler olduğunu, bunların 26 tanesinin tek tekrarlandığını söylemiştik. O zaman sure içinde anti parçacığı olmayan 5 temel parçacığı temsilen 5 adet de tek tekrarlanan ayet olması lazım. Ama o da ne? Baktığımızda 4 adet görüyoruz. Daha doğrusu 4 bölüm görüyoruz. Burada bir hata mı var? Hayır, yok. O kadar güzel ve hassas bir sistem kurulmuş ki Kur'an'da insan hayretler içinde kalıyor. Anlatalım. 5 temel parçacığın anti parçacığı olmadığını, anti parçacığın kendisi olduğunu söylemiştik. Ayetlerde ise 4 bölüm vardı. Peki neden 4 bölüm varken 5 temel parçacık bulunuyor? Tam burada gerçekten insana hayretler içinde bırakan bir ilginçlik karşılıyor bizleri. CERN deneylerinde parçacık testleri yapıldığında 30 temel parçacık net olarak gözlemlendi ve varlıkları kesin olarak ispatlandı. Ancak ne yapılırsa yapılsın bir parçacık bir türlü gözlemlenemiyordu. Bilim insanları sayısız testler yaptılar ama olmadı. Matematiksel olarak yani teorik olarak bu parçacığın varlığı bulunuyordu. Ama ispatlanmaya gelince bir türlü olmuyordu. Ve sonra bilim insanları bir şeye hükmettiler. Bu parçacık var ama görünmez. Yani bir bardaktaki su gibi düşünün. Su o bardağın içinde var ama şeffaf olduğu için göremiyorsunuz ve bardak ile aynı görünüşe bürünüyor. Ne kadar deney yapılırsa yapılsın 30 parçacığın hepsi gözlemlendi, ispatlandı ama bir türlü graviton isimli parçacık gözlemlenemedi. Günümüze kadar varlığı kanıtlanamamış, kütle çekim kuvvetini ilettiği varsayılan sanal bir parçacık. Einstein'ın genel görelilik teorisinin en önemli bir parçası. Gravitonun varlığı etkileri sayesinde bilinmekte. Fakat onu ölçmek ya da gözlemlemek mümkün değil. Ve işte burada da Allah'ın mucizesi ortaya çıkıyor. Allah 31 kere nimetten bahsediyordu ve gerçekten de 31 temel parçacık vardı nimetleri oluşturan. Allah 26 kez ara ayette çiftleri anlatmıştı ve 26 temel parçacığın anti parçacığı vardı. Ve Allah 4 ara bölümde yine çiftlerden bahsetmişti ve bir bölümü gizlemişti. Görünmez olmuştu. Tıpkı CERN deneyinde bir parçacığın aslında var olduğu ama görünmediği, görünmez olduğu gibi. Ve dikkat ettiyseniz 4 ara bölüm dedik. Neden 31 ayet 26 ayet derken 4 ayet demedik de 4 ara bölüm dedik biliyor musunuz? Çünkü o kısımlar bölüm. Allah 4 ara bölümde ayırmış ve o 4 ara bölümün toplamı 8 ayet. Yani 9 değil. Çünkü 9 olsa düzen bozulacaktı. Kendi katı olan 8 ayet ve 4 bölümden oluşuyor. Bugün aklımıza gelebilecek her şeyi biz nimet olarak tanımlıyoruz. Bilim insanları ise 31 temel parçacıktan oluşanlar olarak tanımlıyor. Allah ise Rahman suresinde 31 kez nimetlere ve 26 artı 4'lük sistemde nimetlerin yaratıldığı temel parçacıklara dikkat çekiyor. Keşke Allah'ın bu lütuflarını görebilsek ve ona layık bir kul olabilsek. Allah hepimize olmayı nasip etsin.